Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Bugünkü ilk konu başlığımızda hep birlikte bilineceği üzere Filistin-İsrail Savaşı başladığı tarihten itibaren özellikle de Arap ülkelerinin tutumu, Arap yöneticilerin daha doğrusu tutumu oldukça tartışılmaktaydı. Bugün ise sosyal medyaya karşıma öyle bir video çıktı ki hani içimden yazıklar olsun ya dedim. Gerçekten de sadece bu kelimeyi kullandım. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hava Kuvvetleri Komutanı. Video önceki tarihlerde çekildi falan filan denilmekteydi ama aslında bir önemi yok. Öyle ifadeler kullandı ki İsrail ve ABD'ye ilişkin gerçekten de izlediğinizde şok olacaksınız. İsterseniz karşımıza bir gelsin. Birleşik Arap Emirlikleri İsrail ve ABD'yi nasıl tanımlıyor, nasıl görüyor hep birlikte öğrenelim. UAE is not going to go and fight any of the United States allies. We're going to fight in the same line. We're going to defeat the same enemy. We're going to be there to support you like we did in Afghanistan. Your troops were moving under our aircrafts protecting them. And I think that is how the US should look at it. Having a strategic ally is more important than a commercial deal. Because we are not, like I said, enemies. United Arab Emirates does not want to be a friend of the United States. We want to be the best friend of the United States. A point where we will go into a war against Israel because we understand that, like we are allies of the United States, Israel is another ally of the United States. I think the only message I can deliver is they should listen to Sheikh Mohammed bin Zayed whenever he tells them something, because he is our guidance and the wisdom comes out of that man. And we look at him and we just worship him. Belli bir kesim Arap devletleri İsrail'e tepki verir mi? Ne tepkisi? Adamlar ortak düşmanla savaşacağız diyor. Devamında ABD'nin dostu olmayacağız, en iyi dostu olacağız diyor. İsrail mevzusu açılınca da İsrail ABD'nin müttefiği ise bizim de müttefiğimizdir diyor. Birleşik Arap Emirlikleri sözde yani Filistin'de soykırıma uğrayan halk, Arap halkı kendi soydaşlarına ilişkin böyle ifadeler kullanıyorlar. Şu mevzu iyice netleşiyor. Kıymetli dostlar, özellikle çoğu Arap ülkesinin liderleri artık İsrail'in karakolu konumunda. Diyorlar ya işte İsrail Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Suudi Arabistan'a saldırmaz falan. Niye saldırsın zaten? Çünkü zaten adamların en yüksek mertebedeki kişilerini ele geçirmişler. Yani bu adam Hava Kuvvetleri Komutanı. Sizce bu Hava Kuvvetleri Komutanı görevde olduğu sürece, örnek veriyorum, İsrail atılan bir roketi kendi hava sahasından geçerken durdurmaz mı? Çok var. Ürdün mesela bunu rahatlıkla yapıyor. Bu Birleşik Arap Emirlikleri örneği tek değil yani. Bunun gibi bir sürü açıklama buluruz ama sosyal medyada bu görüntüler bayağı bir konuşuldu. Sizlerle paylaşmak istedim. Görüşlerinizi yorum olarak alt kısma belirtebilirsiniz diyorum ve akabinde bugünkü ikinci konu başlığımızda hep birlikte bir İskeçe'ye gideceğiz. Yine sizlerin karşısına önemli bir video sunacağım. İskeçe'de bilineceği üzere Lozan Anlaşması gereğince İskeçe'de yaşayan Türk azınlıklar kendi müftüsünü seçiyor. Daha sonrasında o müftüler cuma namazlarında hutbe veriyordu. Yunanlılar Lozan Anlaşması'nı ayaklar altına alaraktan kendi müftüsünü camiye gönderdi. Daha sonrasında Batı Trakya Türkleri, soydaşlarımız ne mi yaptı? Yaka paça Yunanistan'ın göndermiş olduğu kiralık müftüyü camiden dışarı attı. Görüntüler bir karşımıza gelsin. Burada müftü var. Bizim müftümüz içeride. Çıkar şüpheli. Bir dakika. Ver ayakkabılarınızı. Ver ayakkabılarınızı. Defolup gitsin. Yakışıksız mısın? Provokasyon yapmaya geldiniz. Vicdan yok mu sende? Vicdan yok mu? Ver ayakkabılarını. Utanmazsınız. Utanmaz. Ne olmasın? Kime tapıyorsun ya? Dur be. Girin içeri ayakkabı. Herkes gitsin ayakkabı. Herkes gitsin içeri. Girin içeri. Herkes içeri gitsin. Girin içeri. Ver ayakkabı. Ver ayakkabı. Defolup gitsin buradan. Yapsın istediğini. Hocam çok iyi biliyorsun. Allah'tan kork. Hey! Allah'tan kork. Verin ayakkabı. Al ayakkabılarını da. Kıymetli cemaat lütfen. Ver ayakkabılarını. Ver ayakkabılarını. Hangileri var? Ya bak burada yerine ver. Buyurun aşağıya. Ya içeri gir alsın ayakkabı. Ya burada. Kıymetli Ver cemaat. ayakkabısını. Ver ayakkabısını. Tamam al ayakkabını. Al ayakkabısını. Tamam bırak kardeşim ayakkabısını al. Tamam bırak ayakkabısını al. Bırak ayakkabısını al. Tamam. Hadi çok laf yapma. Hadi. 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 Hadi.
Vicdan nasıl Allah? Bu durum artık iyice can sıkıcı bir hale gelmeye başladı. Bizim ülkemizde patrikhaneler, Rum patrikhaneleri kendi patriğini seçebilirken görmüş olacağınız üzere soydaşlarımıza bu şekilde, yani bir de ben herifin bir gülüşü var şu an mesela karşınızda. Bu kim biliyor musunuz? Kıymetli dostlar, kendisi çok iyi Türkçe de biliyor, belki soyu Türk. Bölgede Batı Trakya Türklerinden bir tanesi ama kıymetli dostlar, bu herif parayla çalışan bir herif. Görüntüler zaten belli oluyor. Adam yaka paça dışarıya atılmış camiden, yüzündeki o pişmiş gülümsemeyi gördünüz değil mi? Yazıklar olsun. Ama soydaşlarımızın, bölgedeki Türklerin vermiş olduğu tepki çok yerindeydi. Bunlar yasal bir hakkı o adamların. Ama Yunanistan hiçbir şekilde yasal hak dinlemediğinden ötürü soydaşlarımıza bu tür kiralık müftüler yolluyorlar. Bizim ülkemizde de patrikhane ülkemizi karıştırmaya çalışır. Nasıl? Mesela aklıma geldi. Belirteyim mesela. İsviçre'de geçtiğimiz dönemlerde bir konferans düzenlenmişti. İşte Ukrayna-Rusya Savaşı barış konferans tarzında bir şeydi. Kıymetli dostlar, bizim ülkemizdeki o Rum patriği ne oldu biliyor musunuz? Gittiler o barış konferansına. Türkiye'den sanki resmi bir devlet yetkilisiymiş gibi barış anlaşmaları imzaladılar kafalarına göre. Hatırladınız değil mi o durumları? Hatta Dışişleri Bakanlığımızda büyük bir polemik oldu. Ukrayna'dan ve işte İsviçre'den izahat istendi bu duruma ilişkin. Bizim ülkemizdeki adamlar bizim adımıza saçma sapan işlere karışıyorlar ki Lozan Anlaşması'nda hiçbir şekilde Türkiye'nin dışına çıkamıyorlar patrikhaneler. Türkiye'nin iç meselesi, yani Türkiye'nin dışarısına ilişkin hiçbir şekilde fikir beyan edemez ülkemizde bulunan patrikhaneler. Ama onu da geçtim. Adamlar son derece rahat bir şekilde tüm imtiyazlardan yararlanıyorlar. Fakat bizim soydaşlarımızın çekmiş olduğu sıkıntı bu. Özellikle bu videoyu bugün paylaşmak istedim. Devamında bugünkü 3. konu başlığımızda sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli, birbirinden dikkat çekici gelişmeleri bir güzel değerlendirdim. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Bugünkü sosyal medya haberlerimizde ilk olarak bir Ukrayna'ya gideceğiz. Ukrayna resmi makamları önümüzdeki günlerde Ukrayna'nın savaşı bitirme planının birkaç gün içerisinde kamuoyuna duyurulacağını açıkladı. Açıklama bizzat Podolyok tarafından yapılmıştı. Hani ben sizlere bir önceki videomuzda demiştim ya, Ukrayna mevcut bazı topraklarından vazgeçmek şartıyla NATO'ya girecek, daha sonrasında savaş bitecek. Yapılacak açıklamalar bu plana yönelik olabilir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Vladimir Putin'e doğum gününde hediye aldı, yaklaşık 3000 ruble, 1000 lira falan demiştim, hatırladınız değil mi? Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ne aldığı tartışılırken bugün Rusya Başkan Yardımcısı Yuri Ushakov bu konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Ushakov dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın almış olduğu hediyenin çok güzel bir vazo olduğunu söyleyebilirim. Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat Cumhurbaşkanımız Putin'le yaptığı telefon görüşmesinden hemen önce bu hediyenin teslim edilmesini istedi diye verilen hediyenin vazo olduğunu bu şekilde açıklamıştı. Almanya bilineceği üzere Türkiye Eurofighter'a izin verdiler vermediler. Bu mevzular tartışılırken onu bunu geçin ama Almanların çok daha büyük sıkıntıları var. Öyle büyük ki bu sıkıntılar asker açığı yaşayan Alman ordusu reklam kampanyalarına başladı. Geçtiğimiz dönemlerde otobüs duraklarına Türkçe ilan yazıyorlardı. Almanya'da yaşayan bazı Türk kökenli gençlerini Alman ordusuna çekmek için. Bu sefer de Alman ordusu Almanya'da pizza kutularının üzerine Alman ordusunun reklamlarını bu şekilde göstermekteymiş. Yani düşünüyorlar, pizzayı kim söyler? Pizzayı genellikle gençler yer. Gençler evine sipariş geliyor. Üstüne düşünsenize, Alman ordusuna katılın. Gerçekten de hani durum çok ama çok vahim. TikTok'ta karşıma çıkan bir görseldi. Bir Yunan kullanıcı yapmış olduğu paylaşımında olası Türkiye-Yunanistan savaşında dünya üzerindeki hangi ülkeler Yunanistan'ı, hangi ülkeler Türkiye'yi destekler? Bu şekilde bir paylaşım yapmıştı. Yorumlara indiğimde özellikle Japonya'nın Yunanistan bayrağıyla, yani Yunanistan'ı destekler şekilde gösterilmesi Japon kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Japonlar biz olası savaşta Türkiye'yi destekleriz diye yorumlar yapmışlardı. Tekrardan bir Rusya-Ukrayna savaş sahasına dönmek isteyeceğim. Büyük bir problemden bahsedeceğim aslında sizlere. Bilineceği üzere son dönemlerde özellikle de kamikaze dronlara mühimmat yerleştiriliyor ve gerek tank gerek işte zırhlı personel taşıyıcılar hepsine yönelik karşılık operasyonlar yapılmaktaydı değil mi Ukrayna-Rusya savaş sahasında? Ruslar artık baktılar ki elektronik harp sistemleri, kamikaze insan hava araçlarını yavaş yavaş etkisiz hale getirmeye başlıyor. Bu sefer kıymetli dostlar, Ruslar kamikaze insan hava araçlarına fiber kablolarla bir çözüm geliştirdiler ve drone hiçbir şekilde kablosuz bağlantı yapmadan milimetrelik kablolarla hedeflerine gitmeye başladı. Mesela bu son yayınlanan görüntülerde hemen şu arka tarafta görmüş olduğunuz pick-up var ya, onun üzerinde kıymetli dostlar elektronik
elektronik harp sistemi var. Fakat Rusların drone'u kablosuz bağlantı yapmayıp kablolu bağlantı yaptığından dolayı elektronik harp sistemi hiçbir şekilde işe yaramıyor ve görmüş olacağınız üzere elektronik harp sistemi taşıyan pick-up'ın üzerinden rahatlıkla geçip önünde bulunan tankı imha etmişti. Rusların kullanmış olduğu kablolar da bu şekilde. Mesela şu kabloya bakar mısınız kıymetli dostlar? Yaklaşık görmüş olacağınız üzere 10 kilometre uzunluğunda bir kablodan bahsetmekteyim. Çıkartacağımız tek bir sonuç var. Savaş sahasında sürekli bir şeyleri yenileyeceksiniz. Sabit kalmayacaksınız. Elektronik harp sistemleri bu vakte kadar çok önemliydi. Belki de dediğiniz gibi kamikaze dronlar olsun, işte insan hava araçları büyük çaptaki. Onlara karşı elektronik harp sistemleri çok önemliydi. Fakat günümüz koşullarında bir gün bir günü tutmuyor. Ruslar baktılar, sıkıntı yaşadılar, hemen ne yapmışlar? Kabloluya dönmüşler. Yine eski usulü aslında. Bunun önüne almak çok daha zor. Yani hiçbir şekilde düşünsenize jammer, karıştırma işlemiyor. Ne olacak? Gelişen harp doktrininde bu sefer bunun bir önlemi alınmaya çalışılacak. Mesela bunun önlemi nasıl alınacak? Korkut tarzı sistemlerle alınabilir. Ne yapacak Korkut? Parçacıklı mühimmatlarla bu tür sistemlerin önlemi kolay bir şekilde alınabilir. Görünen o ki bundan sonraki dönemde Ruslar artık kablosuz insansız hava aracı yerine böyle mikron çaptaki kablolarla harekat ortamında saldırılarına devam edecekler. Türk Silahlı Kuvvetleri de zaten özellikle Rusya-Ukrayna savaşını çok yakından takip etmekte. Belki kim bilir ülkemizde de yakın dönemde böyle kablolu insansız hava araçları duyurulursa hiç şaşırmayın. Bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu da gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.